Hafız Müezzin'in daha önce sanırım gönderdiği bir kayıt vardı ama burada bir ezan kaydı var. Bunu dinleyelim. Buna baktım programdan önce, canlı yayından önce. Bu kayıtta şöyle bir sorun var. Sevgili Tugay Özcan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi giriyor. Re diyez majör üzerinden bir ezana başlıyor. Şimdi tabii dedim ya özellikle biz şimdi Tugay bunu alırken nereden ses aldı? Tamamen kendine uygun bir sesi o sırada seçti. Mesela re diyez üzerinden bir ezan giriyor. Yani Hicaz'ın tam yeri mi majördür. Yarım ses aşağısında, yani tam ilginç bir aralıkta giriyor şimdi Hicaz ezan. Hicaz ezan gibi geliyor. Çünkü giriş o. Bakın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi sesler şöyle karışmış, bakın. Allahu Ekber, Allahu. Şimdi başlangıç, giriş sesi Tugay. Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi girmesi gerekirken şöyle gidiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yarım ton yükseliyor bir anda. Re majör başlayıp re diyeze çıkmış. Bak. Bak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Re'ye başladık. Devam edelim. Ama son ses sol diyez. Allah. Tugay çok zorlanıyorsun. Bir ses ezan okuyorsun şu anda. Fakat burada zorlanıyorsun. Çok boğazına yüklenmişsin. Bak. Allah. Sesi önce tutuyorsun önde. Fakat ondan sonra aşağı düşmeye başlıyor ses. Bak burada boğazına yüklendin işte. Ses önde kalmadı. Önde başladı. Arkaya doğru düşmeye başladı bak. Allah. Burada. Döndürüyorsun, gene yukarı almaya çalışıyorsun. Çok güzel bir tenor rengin var. Bayağı si bemole vurdun geldin. Peki. Çık. Güzel. Çok da güzel manzara var şimdi buradan. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi tamamen ne re ne re diyez. Arada bir yere biraz hafif tizleştirdim. Bak. Sol değil bu. Sol diyezle sol arasındasın şu anda. Böyle, yani parça okuduğun ezan re majör gibi gözüküyor, re diyeze gidiyor geliyor. Arada bir yerde kaldın. Eşhedü en la. Namelerin gayet güzel, gayet yerli yerinde. Pozisyonu da ortalarda daha iyi tutuyorsun. La ilahe illallah. Diyaframın da gayet iyi. Sesler güzel geldi. Sadece girişte çok iyi olmadı. Keşke ezana başlamadan önce biraz sesini açsaydın. Birazcık şöyle ısındırsaydın. Ama bayağı soğuk da bir hava galiba ki zaten üzerinde mont da var. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Çok güzel aldın sizler. Hepsi bu mole. Ama bak re diyezdesin şu anda. Başladın, re'de başladın. Şimdi re diyeze geldin. Bak, izle. Eşhedü Şimdi ne olacak? Sevgili Tugay, ne olacak peki? Yani sen ezana re majör başladın. Re tonunda başladın. Şimdi ezanın 1 dakika 48 tane Eşhedü enne Muhammed'e geldin. Bu kısımda re diyezdesin artık. Şimdi ezan bitmedi. Daha ortasındasın. Peki bundan sonra nereye gideceksin? Ya burada kalacaksın
Ya da belki de daha ileri gideceksin. Tugay, bir numaralı sorun şu. Sesi tamam doğru pozisyonda tutuyorsun. %80-90'larda hep güzel yerde. Ses genişliği 10 numara. Nameler 10 numara. Makam içinde kaldın mı o da tamam. Ama bu tonda ne yapacağız? Yani sen başladığın yerden tizleşerek gidersen bunun sonunda sesini gittikçe yormaya başlarsın. Başladığın tona karar vermen gerekiyor. Ya da tonda kalman gerekiyor. Bu da bir çalışmadır Tugay. Nasıl name çalışıyorsan, nasıl başka bir şey çalışıyorsan tonda kalma çalışması da zor bir çalışmadır ve uğraşman gerekiyor. Ezanı kendi kendine çalışırken veya başka bir şey okurken mutlaka yanında kendini test edebileceğin bir ton aleti olsun ve bak ton içinde misin değil misin? Sadık kalmaya çalışmalısın. Şimdi vuracağın en tiz yer bu sefer C'ye denk gelecek. Si bemolü açtın, C'ye doğru gidiyorsun. Bakalım sesin bugün nasıl, açık mı? Devam et. Ne oldu? O sesi orada yorulmaya başladı bak. Geri geldim. Re diyezdesin. Hala re diyezdesin. Fakat biraz sonra galiba re'ye düşüyorsun. Yorulmaya başladın çünkü artık. Çünkü başladığın tonda değilsin. Bak. Şimdi düşmeye başladım. Şimdi bu sefer re'ye doğru düşmeye başladın. Neden? Geziyorsun. Daha kolay gelen yerlerde re diyezleştirdin. Fakat yorulmaya başlayınca da artık ses düşmeye başladı. Aradasın. Yani şöyle diyebilirim. Eğer Tugay sen bu başladığın ezanın tonuna doğru karar vermiş olsaydın bunların hiçbirini yaşamazdın. Bak sesin de hafif çatallaşmaya ve kırılmaya başladı. Neden? Çünkü tona hiç sadık kalmadın ki. Sadık kalsaydın sesini daha az yoracaktın. Tizleşmeye başladın ve sesin yorulmaya başladı. Bir kere ezana başlamadan önce bir yerden ton al. Ses tonunu al. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ama hani ben bir ara böyle bir şey yapmaya çalışıyordum, böyle bir şey, ama sesi ton alman lazım. Yani re başlıyorsan re devam etmen lazım. Si başlıyorsan si devam etmen lazım. Bakalım nereye gideceksin? Gittikçe düşmeye başlamışsın. Bak buradan sonra artık yorgunluk iyice had safhada. Daha ya da ezana daha kalın tonda başlasaydın keşke. Neden bu kadar tizleşme? Neden daha da tizleşme? Rahat, güzel bir şekilde ezan okursan baştan sona tüm nameleri, tüm her şeyle rahat rahat söylersin. Bu zorlaştırma aslında senin o ezanı okurken ezan duygusunu da kaybetmene neden olmaya başlıyor bir süre sonra. Bak, gitti o rahat okuma, gördün mü? Boğazına tıkılmaya başladı sesler. Hem detone oluyorsun hem aşağı düşüyor şu anda. Değil mi? İyice artık. Final. Ses ama nasıl boğazında artık. Nasıl yorgunluk belli oldu. Final. Ama yorgun, artık çok yoruldun. Tugay'cığım, yapman gereken bir numaralı şey, bu kadar güzel müzik kulağına, bu kadar güzel makam bilgine, bu kadar güzel okuma becerine bir de doğru tonda kalmayı ve belki de biraz enstrümanla ilgilenmeyi katman gerekiyor. Tamam. Ondan sonra her şey daha senin kontrolünde olacak. Çünkü re başlayıp re diyeze, sonra tekrar re'ye dönüp gitmeler sesinin aralarda yorulmasına ve daha sonra yorulmana sebep olmuş. Tonlarına doğru karar vermen lazım başladığın zaman. Ben bugün re'den mi okuyayım? Sesim iyi, yoksa biraz yorulacağım. Ben bunu re'den değil, daha kalın bir tondan başlayayım ve orada gideyim mi? Bu kararı vermek zorundasın.